saten şekilde şöyle. Herkese merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Emine Karaşahin. Evet arkadaşlarım, bugün yine çok güzel bir projeyle karşınızdayım. Özellikle böyle kalmış iplerimiz varsa ve bunları değerlendirmek istiyorsak bahar için, yaz için bluz yapabiliriz kendimize. Şimdi bugün ben de güzel bir tunik yapmayı düşünüyorum kendime. Şimdi burada İplik olarak ana iplik bunu kullandım. Bu Yavuzlar ipliğin yassı koton ipi. Şu an var mı bilmiyorum. Ben yıllar önce almıştım. Bu şart değil arkadaşlar. Diğerleri Alize Diva. Bunu da ana rengi de Alize Diva kullanabilirsiniz. Ben elimde olduğu için değerlendirmek istedim. İnşallah yeter. Bundan 2 tane var bu şekilde. Şu diğer renkleri de arada kullanmayı düşünüyorum. Şimdi böyle boyundan başlamalı güzel bir tunik yapmayı düşünüyorum. Evet, sizlere videonun sonunda fotoğraflarını koyacağım. Sizler de elinizdeki kalmış ipleri değerlendirmek istiyorsanız kendinize böyle güzel projeler yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Tığ olarak ise ne kullandım? Şöyle 3 milimlik bir tığ kullandım. Evet, bu çekimi de bahçeden yapıyorum. İnşallah etraftan gelen sesler sizi çok fazla rahatsız etmiyordur arkadaşlarım. Biraz sese maruz kalabilirsiniz. Şimdi arkadaşlarım şöyle başlamış olduğum model üzerinden bir tarif yapacağım size. Şimdi modelimize, tuniğimize şuradan boyun kısmından başlayacağız. Daha sonra bunu büyüte bakın şuralar kol kısımları, bir taraf ön, bir tarafta arka. Şimdi biz biraz sonra kafesler yapacağız. Küçük küçük göstereceğim onu size. Kafamız geçecek şekilde bu kafesleri büyüteceğiz. Şimdi ben burada kaç tane yaptım? Benim şu yaptığım model large, x large, medium. Üçüne de rahatlıkla olur arkadaşlar. Medium'a biraz büyük bile olabilir. Çünkü ben aslında large giyiyorum ama genelde bir beden büyük giyiyorum. X ile giyiyorum. Dolayısıyla ben biraz kendime böyle salaş olsun istiyorum. Dolayısıyla da şimdi burada şu aradaki kafesleri bir sayalım. Kaç tane yapmışız? Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Şu köşelerin dışında şurada 11 tane bakın kafes var. Yine 11 tane de karşı tarafında olacak. 11 burada, 11 burada. Şurada 7 tane kafesimiz var ve aynı şekilde 7 tane de burada var. Birer tane de köşelerimizde var. Toplam 11. 11 daha 22. 7 daha 29. 7 daha 36. 37. 38. 39. 40. Ben toplam 40 tane kafes yapıp birleştirip ondan sonra bu birleştirdiğimi çevreledim. Şimdi şu köşelerden artırarak büyütüyoruz arkadaşlar. Şöyle ana renk bu, bakın. Gördüğünüz gibi şuradan başladım. Her renkte bunu değiştirdim. Elinizde kalmış tüm renkleri bir ana rengin arasına bu şekilde serpiştirerek bu projeyi rahatlıkla yapabilirsiniz. Böyle rengarenk yazın kullanabilirsiniz arkadaşlarım. Baharda kullanabilirsiniz. Şimdi burada önce şu kafeslerimizi yapacağız. Bakın ben size kendi sayımı verdim. Mantık şu. Kafesleri yaptığınızda birleştirdiğimiz zaman ortaya çıkan yuvarlak kafamızdan geçiyor mu? Mantık bu arkadaşlar. Biz bunu köşelerden büyüttüğümüzde bakın şöyle yaptığımızda şuralar bizim koltuk altlarımız olacak. Şu ikisi koltuk altlarımız olacak. Şimdi ben bunu ördüm. Kafamdan geçirdim. Koltuğumun altında şöyle tuttum. Baktım. Şu kol bana yeter mi ve beni daraltıyor mu? Şu anda bu bana yeter arkadaşlar. Biraz daha büyük yapsam beden büyüyecek. Dolayısıyla ben size burada şu anda bunun ölçülerini bir vermek istiyorum. Hani şöyle şu şekilde de vermek istiyorum. Bakın şu kenardan tuttuğum zaman burası 15-15,5 santim şurası. Ve hepsi de öyle 15,5 santim. Fakat şöyle şuradan başlayalım. Şöyle şuraya kadar baktığımızda 48-49. Neredeyse 48-49 santim kadar ben bunu büyütmüşüm. Bakın 48-49 santim kadar büyütmüşüm.
Şuradaki boşluğu söyleyeyim size. Buradaki boşluk 18 santim. Şu şekilde baktığımız zaman burası da 12 santim arkadaşlar. Bakın, şurası 18, burası 12 santim boşluk. Yine aynı şekilde şuradan ölçtüğümüz zaman 49 santim diyeyim. Yani beden ölçüsü, bedenin genişliği 49 santim. Bunu böyle büyüttüğünüzde, kafanızdan geçirdiğiniz zaman kol altına gelen kısımları şurada şöyle bir tutturun mesela. Bir hareket edin. Rahat mı? Bu kol açıklığı size yeter mi? Yeterse sizin bedeninizi kendiniz oluşturmuş olursunuz. Veyahut da bunu böyle katladığınızda hazır giymiş olduğunuz, size çok güzel olduğunu düşündüğünüz bir kıyafetinize de ölçebilirsiniz arkadaşlar. Bu örgü de olabilir, hazır da olabilir. Bir kıyafetinizle ölçebilirsiniz. Şimdi ben bunu ütülemedim. Ütülemeyi de düşünmüyorum. Alize Diva ütülendiği zaman çok açılan bir iplik arkadaşlar. Yani sizler ütüleme yapacaksanız benim şu yapmış olduğum ölçüyü ben ütülemiş olsam en az 2-3 beden büyür. Öyle söyleyeyim size. Yani ben bunu ütüleyecek olsaydım biraz daha şurada falan bırakırdım, sonra ütülerdim. Ama ben ütülemeyi düşünmüyorum. Çünkü böyle bol bol salaş salaş ördüm. Biraz daha uzamasını da istemiyorum. Bakın, yıkandığı zaman zaten biraz daha açılacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla da benim ölçülerim bunlar arkadaşlar. Şimdi nereden başlayacağız? Şimdi şu boyun kısmından kafeslerimizi yaparak örgümüze başlayacağız. Şimdi bu kafesleri nasıl yapacağımızı sizlere göstereceğim. Ve böyle bu kadar büyük değil de daha küçük bir prototip diyelim, şöyle minicik bir şey üzerine. Bakın, bir dikdörtgen oluşturmuşuz farkındaysanız. Böyle küçük bir dikdörtgenin üzerinde şuralardaki artırmalarını nasıl yaptım onu göstermek istiyorum. Evet arkadaşlarım, burada videonun sesi kesilmiş. Dolayısıyla ben de videoyu düzenlerken şu anda bu ses kaydını buraya ekliyorum. Şimdi bakın, yuvalarımızı yapacağız. Son derece basit 3 zincir çekiyoruz. Arkasından da bir üçlü trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3. Ve burası birinci köşemiz oluyor. Buraya bir belirleyici takıyoruz. Şimdi tekrar bakın. Üzerine 3 zincir çekeceğim. 1, 2, 3. Üzerine alıyorum. Ve bir üçlü trabzan yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Ve üçlü trabzan yapıyorum. Şu an ben size burada küçük bir prototip gösteriyorum arkadaşlar. Sayılarını zaten biraz önce vermiştim. Sizler bunu kafanıza geçirecek şekilde ayarlayacaksınız. Ve dikdörtgen şeklinde. Benim hatırlarsanız önde 11, arkada 11, omuzlarda, kollarda 7 vardı ve bir de 4 tane de bakın şu anda belirleyiciyi taktığım gibi köşe vardı. Toplamda 40 tane yuva yapmıştım ben kendim için. Bu büyük ihtimalle birçoğunuzda olacaktır arkadaşlar. 3 zincir, bir üçlü trabzan. 3 zincir, bir üçlü trabzan. Evet, bu şekilde uzatıyoruz. Şimdi arkadaşlar, burada belirleyiciyi taktığımız yerler bizim köşelerimiz. Ben size bu küçücük örnekte şöyle ayarladım. Ön ve arka için 3'er kafes, kollar yani omuzlar için, kollar için 2'şer kafes, yuva ya da şeklinde ayarladım. Köşelerde de birer tane, bakın 4 tane
köşemiz var. Yani toplamda ne yapar? 3, 6, 8, 10, 4 de köşe 14. Yani benim size şu anda göstereceğim örnekte 14 tane yuvamız var. Bu şekilde köşeleri belirlememiz lazım. Çünkü buralardan artış yapacağız. Şimdi birazdan göreceksiniz zaten. Şu şekilde bakın, elinizle de düzleyin. Birleştirme yapmadan önce tam olarak düzgün olduğundan emin olmamız gerekiyor. Şimdi bu şekilde birleştirdiğinizde kafanızdan geçirin. Bakın, rahatça kafanızdan geçiyorsa yeterli olacaktır. Bak, burası bizim birinci köşemiz şimdi. Belirleyicinin olduğu yer. 1, 2, 3 zincir çektim. İkili trabzan. Arada 2 zincir var. Tekrar 2 tane ikili trabzan, double kroşe. Burası bizim köşemiz bakın. Şu an köşeyi yaptık. Şimdi aralara 1, 2, 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir, 2, 3 tane ikili trabzan yapıyoruz bakın. Evet, tekrar şimdi buraya. Evet, burada bir şeyler anlatmışım size. Yine 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Dört tane. Şimdi arkadaşlar, burada şöyle söylemiştim. Şimdi hatırladım. Bakın, 2 tane üçlü trabzandan sonra köşeden bir öncekine 4 tane yapıyoruz. Onu anlatıyorum burada muhtemelen. Şimdi diğer köşede de göreceksiniz. Bakın, diğer belirleyicinin olduğu yerden hemen önce yine 4 yapacağız. Burada şimdi köşeyi yapıyoruz. 2 tane ikili trabzan. Arada 2 zincir var. Ve tekrar 2 tane ikili trabzan. Gördünüz mü? Diğer köşemizi yaptık. Şimdi yuvalarımızın içerisine tekrar 3 tane, bakın. Şu anda 3 tane. 1, 2, 3. Şimdi köşeden bir öncekine gelince ne yapıyoruz? Hep 4 yapıyoruz arkadaşlarım. Yani kurarken. Burada. 1, 2, 3, bakın 4. Sadece bu sırada böyle yapıyoruz. Yukarılarda bunu yapmayacağız arkadaşlar. İlk kurulumu yaparken yapıyoruz. Yıllardır video çekiyorum. İlk defa başıma böyle bir şey geldi. İlk defa seslendirme yapıyorum arkadaşlar. Bu da zevkliymiş. Evet, bu yine köşe. Bakın. Köşe için 2 tane ikili trabzan. Arada 2 zincir var. Tekrar 2 tane ikili trabzan. Evet, şimdi yine diğer yuvaya giriyoruz. 3 tane ikili trabzan çekiyoruz. Bir yanına tekrar 3 tane ikili trabzan. Ve bakın, köşeden bir önceye geldik yine. Gördünüz mü? Bak, burada 4 yapacağız.
1, 2, 3 ve 4. Tekrar köşedeyiz. 2 tane ikili trabzan. Arada 2 zincir. Tekrar 2 tane ikili trabzan. Evet, bakın bu köşeyi de yaptık. Diğer yuvaya geçtiğimiz zaman aynı şekilde 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Evet, köşeden bir önceye geldik. Burada 4 tane yapmamız lazım. 1, 2, 3 ve 4. Evet, gördünüz mü arkadaşlar? Küçük bir örnekte göstermiş oldum size. Örnek kuruma bu şekilde olacak. Evet, birinci sıramızı bitirdik. İlk zincir çekmiştik ya, o şekilde başlamıştık. Oraya bakın kaydırma yöntemiyle bağladık. Tekrar bir kaydırma daha yaptım. 2 kaydırma yaptım. Yani tam köşenin ortasına kadar kaydırma yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi burada yeni renklerimizi ekleyeceğiz. Renklerimizi takacağız. Şu başlamış olduğum rengi hiç koparmıyorum o ipi. Diğer renkleri arkadaşlar koparıyorum. Onu gösteriyorum size. Bakın. Sarıyla başladım şimdi. Bir sık iğne yaptım oraya. 1, 2, 3. Sık iğne ile birlikte 4 tane zincir oldu. 5 oldu arkadaşlar. Evet, 5 tane zincir çektim. 2 tane ip sardım. 1, 2, 3. Arada 2 zincir. 2 sardım. Tekrar 1, 2, 3. Bir zincir. 2 sardım ve tekrar 1, 2, 3 kere de çıktım. Köşe bu şekilde. Artırmaları bu şekilde yapacağız. Bir zincir çektim. Şimdi bakın, bir atlıyorum. Diğerine geçiyorum. Evet, 2 sardım. Bir atlıyorum. Diğerine geçiyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Bol bol örün, böyle elinizi rahat bırakın, sıkmayın. Bir zincir, 2 kez sardım. Bir atladım. Üçlü trabzan yaptım. Bir zincir, 2 kez sarıyorum. Bir atlıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Bir zincir, 2 sar. Bir atla ve üçlü trabzan yap. Bu kadar basit arkadaşlar. Aynı şekilde devam edecek hep. Bakın köşeye, şimdi tekrar köşeyi nasıl yaptığıma bir bakalım. Bir zincir, 2 sardım yine. Bakın tam köşeye girdim. 1, 2, üçlü trabzan. Bir zincir,
Tekrar üçlü trabzan. Arada 2 zincir. 2 sardım. Tekrar üçlü trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere bir üçlü trabzan daha yapıyorum. Gördünüz mü? Köşeler bu şekilde, artırmaları bu şekilde yapmış oluyoruz arkadaşlar. Çok basit. Evet, çok da hızlı ilerliyor. Bir zincir çektim, yine bakın 2 sardım. Bir atlıyorum. Ve bir üçlü trabzan yaptım. Bir zincir, 2 sardım. Bir atladım. Bir üçlü trabzan yaptım. Bir zincir, bir atladım. Şimdi ben burayı biraz hızlandıracağım arkadaşlar. Hep aynı şeyler, çünkü köşeye kadar bir hızlandırayım, geliyorum. Evet arkadaşlarım, biraz hızlandırdım. Köşeye geldik. Köşede yine aynı şekilde bir üçlü trabzan yaptım. Bir zincir. Tekrar aynı yuvaya bir üçlü trabzan daha. Araya 2 zincir. Aynı yuvaya yeniden bir üçlü trabzan. Bir zincir. Ve tekrar bir üçlü trabzan. Yani tam köşeye 4 tane üçlü trabzan yapmış oluyoruz arkadaşlar. Evet, 2 sardım, bir atladım. Bir üçlü trabzan yapıyoruz. Bir zincir, bir atladım. Bir üçlü trabzan yapıyoruz. Evet. Şimdi köşeye tekrar geldim, bakın. Bu mantığını kavramanız için göstermiş olduğum bir örnek. Önemli olan sizin ilk boyun, yani kafanızdan geçirirkenki sayıyı güzel ayarlamanız önemli. Kafanızdan geçmesi lazım yapmış olduğunuz kafeslerin. Bir de orantılı olacak tabii. Tam dikdörtgen olacak yani. Benim sayım toplamda 40. Rahatlıkla sığdı, hatta büyük bile geldi. En son ben mavi iple yeniden içerisine ikili trabzanlar yaptım. Videonun içinde de gösterdim size zaten. Biraz daha daralttım hatta. Evet, şimdi yine bir zincir çekiyorum. Başlamış olduğumuz yere bakın, bir tane orada boşluk bıraktık. Kaydırma yöntemiyle yine bağladık. İkinci kaydırmayı yaptım ve köşeye kadar bakın kaydırarak geldim. Tam köşede biraz önceki rengimi koparmamıştım. Bakın gösteriyorum yine burada. Bu ana rengi hiç koparmadım arkadaşlar. Diğer renkleri değiştirdim. Evet, burada şimdi bakın sarı ipi kesiyorum. Ve diğer ipimle ikisini birbirine bağlıyorum ki örgümüz sökülmesin, çıkmasın diye sağlamlamamız lazım arkadaşlar. Bakın 2 tane düğüm atıyorum burada.
3 zincir çektim. O sarı ipi bakın örgünün altında örelim. Oraya da sağlamlamış olalım. 2 tane ikili trabzan, araya 3 zincir, tekrar 2 tane ikili trabzan. Köşeye bu şekilde yaptık. Evet, 2 tane aynı yuvaya ikili trabzan yaptım. Tekrar 2 tane ikili trabzan yapmış oldum. Şimdi arkadaşlarım bakın her kafesin içerisine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu ana rengimde bu şekilde yaptım. Diğer renklerde bir zincir üçlü trabzan şeklinde kafesler oluşturdum. Bakın altta sarıda olduğu gibi. Fakat bu ana rengimde her kafesin içerisine 2 tane double kroşe, ikili trabzan. Bak köşedeyim, tam köşedeyim şu anda. 1 2. İçeri giriyorum, ortadayım. 1 2. 2 zincir çektim. Aynı yuvanın içerisine tam köşeye tekrar 2 tane ikili trabzan yaptım. Bak döndüm burada şu anda. Yine aynı yuvaya 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Her birine ikişer tane ikili trabzan. Köşeye de başlamış olduğum yere geldim. Bakın ilk 3 zincir çektiğim yerdeyim. Kaç zincir çektiğimi unuttum bu arada. Evet, bağladım. Ve yine kaydırmayla köşeye kadar ilerliyorum. Şimdi burada renk değişimi yapıyoruz. Bakın mavi ipimi aldım. Evet arkadaşlar, köşeden yeni rengimle başlıyorum. Burada diğer renge geçtiğimizde 5 tane zincir çektim. Bağladığımla birlikte arkadaşlar 5 tane zincir çektim. Evet, ipi de böyle bakın aralardan geçirerek en son kalan kısmı kesersiniz. 5 zincirle burada başlayın. Yeni renkle arkasından 2 kez sarıyoruz. Aynı yuvanın içine bir üçlü trabzan, 2 zincir ve aynı yuvaya tekrar bir üçlü trabzan. Arada bir zincir olacak. Unutmuşum burada. Bir zincirden sonra tekrar aynı yere üçlü trabzan. Biraz önce köşeyi gösterdiğim şekilde olacak. Bir zincir, 2 sar, yine bir atlayıp devam edip kafeslerimizi burada bu şekilde örüyoruz arkadaşlar. Burada gösterdiğim şekilde büyüteceksiniz. Ben diğerinde yani kendime yapmış olduğum parçada tam 15 sıra örmüşüm arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın bu benim kendim için yaptığım parça. 15 renk yani 15 sıra yapmışım ana renkle beraber. Tam köşeye gelmişim. Bakın burada ana rengimle kapatıyorum. Yine köşeye kadar kaydırma yaparak gidiyoruz bakın.
Renkleri hep tam köşede değiştiriyoruz. Bunu unutmayalım. Evet, tam burada. Tam köşede değiştiriyoruz. Ve kaydırma yaparak da ana rengimizle köşeye kadar hep geliyoruz arkadaşlar. Şimdi fuşya rengimizi ekleyeceğiz. Arkadaşlar bu görmüş olduğumuz üst kısım koltuk altı, kafanızdan geçirin. Koltuk altını rahatlıkla hareket edebildiğimiz zaman artık artırmayı bırakmamız gerekiyor. Şimdi ben de burada bırakmışım bakın. Kaç sıra örmüşüm? Toplamda saydığım zaman burada 15 sırayı örmüşüm ben. Ama sırası önemli değil. Kafanızdan geçirdiğiniz zaman kollarınızı kaldırın şöyle, alt taraflarını bir şeyle bağlayın. Rahatlıkla hareket edebiliyorsanız, sizi sıkmıyorsa, daraltmıyorsa, kollarınızı rahatlıkla hareket ettirebiliyorsanız bedeniniz ortaya çıkmış demektir. Ondan sonra artık artırmaları bırakacağız ve alt tarafı tek parça şeklinde dönerek önü ve arkayı birlikte olacak şekilde öreceğiz arkadaşlar. Şimdi köşeden bakın bağlama yapacağım. Diğer renkle fuşyayla iki parçayı birbirine artık bağlayacağım. 1 2 3 4 2 kez sardım. Aynı yere bir üçlü trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. 2 sarıyorum yine. Bakın diğer tarafa alıyorum. Düz tarafını getirdim. İkisinin de düz tarafı olacak bakın. Evet, bir üçlü trabzanla bağladım. Bir zincir. Aynı yere tekrar bir üçlü trabzan. Tam koltuk altı bakın burası. Burası kol ayrımı oldu. Şurası, şu tuttuğum yer tam koltuğun altı. Şimdi burada bir zincir çektim. 2 sardım, bir atladım. Kafesleri yapmaya devam ediyorum. İki parçayı bakın birbirine burada birleştirdik fuşyayla. Aynı şekilde kafesleri yapmaya devam ediyoruz. Bir zincir çekiyoruz, bir atlıyoruz. 3 kere de çıkıyoruz arkadaşlar. Şimdi diğer köşeye kadar geldik. Yani diğer koltuk altına geldik aslında. Burada da şimdi iki parçayı birbirine beraber birleştirelim. Bir zincir, 2 sardım. Tam köşedeyim bakın. Bir üçlü trabzan yaptım. Bir zincir, 2 sardım. Tekrar bir üçlü trabzan yapıyorum. Bir zincir, 2 sardım. Bakın diğer tarafa alıyorum ve düz yüzünü çeviriyorum. Tam köşeye bir üçlü trabzan yaptım. Bir zincir ve aynı yere bir üçlü trabzan daha yaparak iki parçayı birbirine birleştiriyorum. İkisinin de düz tarafı olmasına dikkat ediyorum. Şimdi yine aynı şekilde bir atlayarak kafesler yapıyoruz.
Bir zincir çekiyoruz, bir atlıyoruz. Bir üçlü trabzan yaparak kafeslerimizi sonuna kadar oluşturalım. Evet, başlamış olduğumuz yere kadar kafesleri yaparak geldik. Bir zincir çekip iki sardık. Evet, başladığım yere bakın. Kaydırmayla yine girdim. Bu şekilde bir bağlama oldu. Şimdi ana rengimizi bağlayacağız. Ve artık bu sıradan sonra sırayla renklerimizi uygulayarak tuniğimizi alt tarafa kadar ne kadar uzun olmasını istiyorsak o kadar bir sıra farklı renk, bir sıra ana renk şeklinde örüp devam ettim arkadaşlar. Burada bakın diğer renk bittiğinde kesip ana renge mutlaka bağladım. Hepsini o şekilde sağlamladım. Daha sonra örerken de o bağladığım kısmı örgünün altında yürüttüm arkadaşlar. İki, üç, dört. Bakın her iki ipi de örgünün altında yürütüyorum. İkili trabzan yaptım. Araya da bir, iki tane yine ikili trabzan yaptım. Tekrar diğer kafesin içerisine iki tane ikili trabzan. Şimdi bundan sonra tüm kafeslerimizin içerisine ikişer ikişer ikili trabzan yaparak bu rengimizi de tamamlayacağız. Bakın her kafese 1, 2. Başladığım yere kadar arkadaşlar her kafesin içerisine 2 2 ikili trabzanlarla ilerledim. Devam ediyoruz. Şimdi diğer koltuk altındayız. Bakın oranın geçişini de göstereceğim size. O araya 2 tane yapıyorum. 1, 2. Diğer kafese girdik. Tekrar 2 2 sonuna kadar devam ediyoruz.
Evet arkadaşlarım, bakın başladığım yere kadar böyle ikişer ikişer her birine girerek geldim. Şimdi şöyle, evet, şurada zincir çekmiştik ya, şöyle bağladık. Bakın başladığımız yer. Şöyle. Şimdi burada alt kısmı bitirdikten sonra ben biraz kol da örmeyi düşünüyorum. Yani uzun mu yapacağım, kısa mı, ondan da emin değilim ama burada bu şekilde bırakmayalım arkadaşlar. Buraya mutlaka bir kenar örelim. Beraber yapalım onu da. Şimdi hangi rengim var benim? Fuşyadan sonra sarı var. Evet, şu sarıyı alalım. Bu sefer de burada bakın, sarı ipime geçiyorum. Artık şu ipimizi bakın bir kere kopardık. Bir daha koparmayacağız. Şu ana ip hep buradan devam edecek. Şimdi 1, 2, 3, 4. 2 sardım. Bak, bir tane atladım. Şöyle geliyorum. Şunu getirin. Şu kalsın şurada. Bir zincir, 2 sarıyorum, 1 atlıyorum. Bir zincir, 2 sardım, 1 atladım. Bir zincir, 2 sardım, 1 atladım. Bakın tüm çevresini artık zaten dediğim gibi arkadaşlarım, şuralar düzleşti bakın. Düz bir şekilde alta kadar. Şimdi döndüğümüz zaman bunu, bakın döndüğümüz zaman bunu nasıl kapatacağız? Şöyle şunu bir uzatayım. Şu diğer sarıyla bir göstereyim. Bakın şuraya zaten düz bir şekilde dönüyoruz. Geldiğimiz zaman diyelim ki şöyle geldiğimiz, şuraya kadar geldiğimizi düşünün arkadaşlarım. Bak, bir zinciri çekiyoruz burada. Yine şöyle şuradan giriyoruz. Şöyle şu şekilde kapatıyoruz. Arkasından şuradaki ipimizi, şu ipi alıyorum. Bir üste çıkarken şöyle aldığımızı düşünün. Evet, şu yeni ipleri hep bağlayalım, yani farklı renkleri. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz bununla da. Yine pardon, bir tane sarıyoruz. Bir tane sarıyoruz ve her şeyin içine, her kafesin içine 2 trabzan yapıyoruz. Bak, başka yapacağımız bir şey yok. Bu şekilde. Ben bunları özellikle yeni başlayan, hiç bilmeyen arkadaşlarımız için bu kadar ayrıntılı gösterdim. Bu son derece basit. Evet. Böyle. Bu şekilde hiç artırmadan buradan artık iplerin değişimini yapacağız. Alta kadar bu şekilde ilerleyeceğiz. Dediğim gibi arkadaşlarım, burada şunu sökelim. Burada şimdi alta kadar, buradan itibaren bakın şöyle şuradan başlayarak döne döne renklerimizi koyacağız ve uzunluğunu ne kadar istiyorsak o kadar uzatalım. Daha sonra da kol kısımlarından bir tanesini beraber yapsak zaten yeterli olur. Evet, şimdi ben şu alt kısmı uzatıyorum. Uzattıktan sonra tekrar görüşelim. Evet arkadaşlarım, tekrar merhaba. Ben şimdi sizi şurada bırakmıştım hatırlarsanız. Daha sonra istediğim kadar bunu alta doğru uzattım. Bir tunik şeklinde yaptım kendime. Hemen bir ölçüsünü vermek istiyorum. Bakalım.
Şöyle biraz kamera açısına girmekte zorlanıyorum ama ben size hemen şöyle bir ölçü vereyim arkadaşlarım. Şuradan şöyle şu kol altına kadar ölçüyü vereceğim. Hemen hemen bakın 54 santim. Gördünüz mü? Şuraya kadar gelmiş olsa, yani kolla birlikte şöyle bakalım. Böyle 80 santim. Yani koldan sonra size gösterdiğim yerden sonra ben 55 santim kadar bunu uzatmışım. Dediğim gibi ben pantolonun üzerine tunik şeklinde bunu kullanacağım. O yüzden de şöyle hemen dizlerin biraz üstüne kadar uzattım diyebilirim arkadaşlar. Sizler ne kadar istiyorsanız o kadar buraya uzatabilirsiniz. Şimdi kol kısmına bir gelelim bakalım. Şimdi kolu şuradan başladım, devam ettim. Toplam 54 tane şu trabzanlardan oldu. Sizler birinciyi yaptığınız zaman ikinciyi yaparken aynı trabzanla başlayacaksınız. Bu yüzden ben saydım şimdi bu kaç tane yapmışım. 54 tane yapmışım. Kolu bu şekilde şöyle dirseğe kadar bıraktım arkadaşlarım. Şu dirsekte kalacak. Çünkü ipim kalmadı. Güzel de oluyor. Ben seviyorum dirsekte kalan böyle tunikleri veyahut da hırkaları. Hoşuma gidiyor. Şimdi şuradan kola başlayacağım. Hemen bir başlangıcını göstermek istiyorum sizlere. Bakın fuşya rengimle başlamışım. Zaten bir tanesini gördüğünüz zaman diğerini de aynı şekilde yapacaksınız. Hemen şöyle ipimizi sabitleyelim. Bakın şuradan kolun altından başladım diğerine. Şöyle. Şuradan tam şu köşeden başlıyorum. Biraz yaklaştırayım. Buradan ipimi sabitledim. Bir. Evet. Şöyle bir. İki. Şu ipi de arada götürün. 3 4 ve 5 tane zincir çektim ve başladım. Şimdi arkadaşlarım 2 tane aldım. Şuraya giriyorum. 1 2 3. Tekrar bir zincir çekiyorum. 2 sarıyorum. Aynı yere giriyorum. 1 2 ve 3. Şimdi buradan 3 tane, şuradan 3 tane çıkarmış olduk trabzan. Toplam dediğim gibi ben 54 yapmışım. 54'ü tamamlamam lazım ki kol genişlikleri aynı olsun. Şimdi bir zincir çekiyorum. 2 tane sardım. Bu sefer şuraya geliyorum. Bakın. Tam kolun altındayım arkadaşlar şu anda. 1 2 3. Bir zincir, 2 sardım. Aynı yere geldim. Bir tane daha çıkarıyorum buradan. Siz isterseniz, ben yapmamışım, tam şu ortadan da bir tane çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Bakın. Birinciyi yapacaksınız ya daha. Şuradan da bir tane çıkarabilirsiniz. Bakayım, ben oradan çıkarmamışım. Şöyle. Evet bak, çıkarmamışım. Şuradan da bir tane çıkarsam daha güzel olurdu bence. Sizler öyle yapın. Şimdi, evet, şimdi bir zincir çektim yine. Şu köşeden tekrar bir tane daha çıkarttım. Evet. Şimdi şu ikisinden toplamda bakın 6 tane çıkartmış oldum arkadaşlar. 3 bu tarafta, 3 bu tarafta. Şimdi diğer taraflar zaten sabit. Bakın bir zincir çekiyorum. Bir tane atlıyorum ikinciye. Bir üçlü trabzan yapıyorum. Tekrar bir zincir, 2 sarıyorum, bir atlıyorum. Üçlü trabzan. Bir zincir çekiyorum, 2 sardım.
Bir atladım. 3 kere de çıktım. Bir zincir çekiyorum. Evet, bu şekilde artık batacağımız yerler belli. Bir tane boşluk diğerine batarak kafeslerimizi oluşturuyoruz. Şimdi şu başladığımız yere kadar gelelim. Tek tek dediğim gibi ben sayacağım, 54 tane olacak arkadaşlar. Diğeriyle aynı olması gerekiyor. Sizler daha ilkini yaptığınız için şuraya da şu araya da yapın. Evet, şurada görüşelim tekrar. Evet arkadaşlarım, başladığım yere geldim. Bakın şöyle. Burada bir zincir çekip bağlayalım. Çünkü arada bir tane kaldı. Şöyle. İlk 5 zincir çekmiştik ya, bakın oradayım. Şu şöyleyken şimdi bunu böyle bağladıktan sonra şu ipimi, ana ipimi alıyorum. Bunu sabitleyip şöyle şu ipi kestim. Bakın, kestikten sonra mutlaka bunu buna bağlayın arkadaşlar. Bağlayıp yine örerken de arada kaybedelim. Hemen kesmeyelim. Bak, böyle bağladım. Şimdi bakın. Şöyle. Yukarı doğru zincir çekeceğiz. 1 2 3. Şimdi zinciri çektikten sonra şu 2 tane ipi, bakın şöyle tutarak her kafesin içine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2. Evet, tekrar bir yana geçiyorum. 1 2. Bir yana geçiyorum. Her kafesin içerisine giriyoruz ve 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Evet, ipleri de altta yürüterek sağlamlamış olduk, hem de kaybetmiş olduk. Hemen kesmeyelim arkadaşlar, altta kalsın. Böyle her birinin içerisine 2 2 giriyorum. Başka yaptığım bir şey yok. Şimdi burada da başladığımız yere kadar gelelim. Orada da bir ip değişimini bir kez daha göstereyim. Sonra yine istediğimiz kadar kolu uzatalım arkadaşlar. Ve videomuzu bitirelim daha sonra. Evet, bu şekilde başladığımız yere kadar gelelim. Evet, her birinin içerisine ikişer ikişer Şimdi bakın arkadaşlarım, şu başlamış olduğum yere geldim. Şöyle, bu ipi artık koparmıyorum. Bu ip sabit kalıyor çünkü her sırada geliyor ya. Sadece diğer renkleri koparıyorum. Şimdi sarı rengime başlayacağım. Şöyle. Tutalım. Burada yine zincirimi çekiyorum. 1 şu 2 3 burayı sağlamlamak için böyle yapıyorum.
4, 5 yeter diye düşünüyorum. Yetmezse elinize göre ayarlayın arkadaşlar. Şimdi 1, 2 sardım. Geliyorum. Bakın burada bir taneyi atlıyorum. Şurayı, şuradan ikinciden tekrar üçlü trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim, 2 sarıyorum, bir tane atlıyorum, ikinciye bir üçlü trabzan yapıyorum. Bakın, tekrar bir zincir, 2 kez sardım, bir atlıyorum, 1, 2, 3. Evet, şu an ne yapacağımız belli. Aynı işlemi devam ettiriyorum. Ben sadece ip değişimini aslında göstermek için tekrar videoyu açtım arkadaşlarım. Aynı işlemler devam ediyor. Şimdi burada siz hangi renk sırasıyla yaptıysanız o şekilde devam edersiniz. Şimdi ben şu diğer kola, bakın şu an sarıdayız. Daha sonra ana renk. Ana renk yine aynı. Bakın her bir kafesin içerisine ikili trabzanlar. Sonra mavi. Yine ana renk. Beyaz şeklinde ben devam etmişim. Dediğim gibi şu ipim az kaldığı için aslında kolu da dirsekte bıraktım. Sizler ipinize göre kendiniz kol kısmını karar verebilirsiniz arkadaşlarım. Evet, sonda maviyle bitirdim. Şimdi en son kısma kadar gelelim. Şu mavi kısmında ben şu bitiş kısmında, şu ters sık iğne kısmında sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlarım. Yine burada ördüğüm gibi kolu kaç santim örmüşüm yine bir söylemek istiyorum. Belki siz de böyle yapmak isteyebilirsiniz. Evet, kolunu ben 23, bir dakika. Evet, şöyle birazcık. Evet. 25-26 kadar arkadaşlarım. Yani şu dirseğime kadar, ben öyle söyleyeyim. Siz ona göre ayarlarsınız diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, şimdi ben kol kısmını gösterdiğim gibi renk renk devam ediyorum. En son şurada ve videonun kapanış kısmında görüşüyoruz. Evet sevgili arkadaşlarım, ben kolu ördüm. Bakın şuradan itibaren şu başlamış olduğunuz yerde kaç sıra örmüşüm beraber bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21. Şimdi mavi ile bakın kafesleri yaptıktan sonra her kafesin içerisine yine mavi ile ikişer tane ikili trabzan yaptım. Şöyle bitiş kısmında beraber yapalım. Her birinin içerisine ikişer ikişer. Alt kısmını da böyle yapmıştım, etek kısmını. Maviyi birazcık belirginleştirmek istedim açıkçası. Evet. Şöyle. Şununla 2 olsun. Şimdi en son bakın biterken şöyle bir zincir çektim. Şöyle ters sık iğne yaparak evet, gördünüz mü, başladığımız yere kadar, buraya kadar bu şekilde yapalım. Şimdi bakın şu yaka kısmını da sonradan, şurası başlamış olduğumuz kafeslerde hatırlarsanız, sonradan yine ikişer tane içine trabzan yapıp
ters sık iğne ile kapatmışım. Bu da aklınızda bulunsun arkadaşlarım. Geniş olursa yakası bu şekilde bir ekleme yapabilirsiniz. Yine bakın diğer kolu aynı şekilde böyle yaptım. Şöyle etek kısmı, bakın şurası da etek kısmı. Aynı şekilde yine bakın trabzanların içerisine ikişer tane ikili trabzan ve ters sık iğne şeklinde hem etek kısmı hem kolları hem yaka mavi ile bitirdim arkadaşlarım. Evet, şurada görmüş olduğunuz ipler de bakın şöyle her birini kesip uçlarını yakacağım çakmakla. Bir örnek göstereyim ben sizlere. Bakın arkadaşlar, biz bunları örerken zaten hatırlarsanız bak yürütmüşüm mesela, sağlamlamışım. Hemen bunları tek tek şöyle kesiyorum ve böyle uç kısımlarını yakacağım. Tamamını bunun görünen ipleri bu şekilde bakın ortadan kaldıracağım arkadaşlar. Evet, bu şekilde tamamını kaldıralım. Evet, arka tarafa çekip arka tarafta da yaksak daha iyi olacaktır. Ben şimdi örnek olsun diye size kamera altında bir göstermek istedim. Şimdi burayı tamamını ters sık iğne ile bitiriyorum ve geliyorum. Evet, başlamış olduğum yer burasıydı. Bakın. Biraz böyle yürütüp arkasından kesebiliriz arkadaşlar. Evet. Tuniğimiz bitti Allah'a şükür. Şöyle bakalım. Şimdi ben bunu birkaç nasıl kombinleyebilirim? Şöyle üzerime giyip sizlere bir göstermek istiyorum. Videonun sonunda büyük ihtimalle fotoğraflar şeklinde slide yaparım. Orada görürsünüz arkadaşlarım. Modelimiz bitti. Tam olarak en boy ne kadar bir ölçüsünü vereyim. Şimdi şu boyunu yakadan itibaren bir ölçelim. Evet arkadaşlarım, yaklaşık 67 santim boyu var. Boyunu herkes kendine göre ayarlayabilir. Ben biraz uzun yaptım. Eni ise 55 santimlikte eni var. Şimdi bu large. Şu anda hatta X large da diyebilirim. Şimdi şöyle kolu şu ayrım kısmından tuttuğum zaman şöyle biraz da sarkacaktır. Hemen hemen 25 santimde kolu var. Şöyle yaka kısmına bakalım. Şuraya kadar. Bakın 19 da şu omuz kısmı, pardon. Şöyle şuradan tutup koltuk altına kadar gelen yer ise şöyle bakayım. Burası da yine 24 santim. Ölçülerimiz bu şekilde. Sizler de elinizde kalmış olan iplerinizi böyle rengarenk değerlendirebilirsiniz arkadaşlarım. Çok güzel kombinler yapılabilir. Kot pantolonlarla çok güzel olacaktır diye düşünüyorum. Dediğim gibi videonun sonunda sizlere birkaç şekilde kombin yapıp paylaşmak istiyorum. Evet arkadaşlarım, çok uzun süredir elimdeydi. Bugün bitmiş olması açıkçası beni rahatlattı. Yarım kalan işler gerçekten insanın omuzunda yük oluyor. Bitmiş olması iyi oldu.
Bugünlük benden bu kadar. Umarım anlaşılır olmuştur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı ve abone olmayı da unutmayın lütfen. Bunlarla da bize destek olmuş olursunuz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Başka videolarda yeni modellerle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.